İnsan hizmet ederken ekmeliyeti yakalaması lazım. Mükemmel olmayı. İnsanın hedefi insanı kamil olmalı. İnsanı kamil olma mülahazası olmalı. Tam insan olma mülahazası olmalı. Onu yakalamaya çalışmalı. Din için hizmet ederken Namı Celili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şehval açması istikametinde hizmet verirken aynı zamanda kendi mükemmeliyetini de bulmaya çalışmalı. Kendi etemmiyetini bulmaya çalışmalı. Yani ne kadar irşatta bulunuyor, ne kadar hizmet ediyor, o kadar, bir misal örnek olsun diye arz edeyim, gecelerinde o kadar derin olmalı. Seccade ile anlı çok yakın arkadaş olmalı. Bana deseniz ki böyle bir hizmet kahramanı günde 100 rekat namaz kılıyor, benim aklımdan geçer ki neden 200 değil? Bu miskinlik, bu tembellik ne kadar zamandır acaba onun ruhunu sardı? Cenab-ı Hak ona o geniş alanda hizmet etme imkanını bahşetti. O geniş hizmet etme imkanının karşılığı bu kadarcık bir şükür olmalı. Bu kadarcık mı Allah'a hamd ile karşılanmalı? O miskinliği bırakacağına kadar hizmetinin bereketini göremez. Onun dışında hizmet adına yaptığı şeylerle ihtimal, Allah'la münasebetler öyle dar dairede götürülen bir insan kendini ifade etme gayreti içindedir. İster yazı yazsın, ister şiir yazsın, ister sağda solda gürül gürül vaaz-ı nasihatta bulunsun, ister harıl harıl üst üste müesseseler açsın, eğer bunlara muhazi olarak Rabbimizle münasebetlerinde derinleşme gibi bir hedefi yoksa, o bütün bunlarla kendini anlatıyor, kendini öne çıkarıyor, kendini ifade etmek istiyor ve farkına varmadan çok defa kendini Allah'ın yerine koyuyor, kendini Resulullah'ın yerine koyuyor. Şirkten bir yönüyle, tavırlarıyla ve davranışlarıyla davayı nübüvvet dairesine, çizgisine, yörüngesine girme gibi, bağışlıyor musunuz? Küstahlıkta bulunuyor. Allah'ın size lütufları ve size bahşettiği hizmet etme imkanı ölçüsünde kullukta derinleşmek bir esastır. Aksini iddia edemezsiniz. Ederseniz sizin çok meşhur olduğunuz bir şeyi size gösteririm ben. Alın tabakat kitaplarına bakın. O adamlar mazhariyetleri ölçüsünde Allah'a tam kullar. Ve Allah da Celle Celaluhu o tamamiyete mükafat olarak onlara ilahi kelimetullah istikametinde geniş imkanlar bahsediyor. Nevevi'nin tabakatına bakın, İbn-i Sa'd'ın tabakatına bakın, Zehebi'nin tabakatı adına yazdığı kitaplara bakın, Hilye'ye bakın, Sıfat-ı Saffe'ye bakın ve bunlar Evliyaullah diye tercüme de edildi. Bakın o insanların hayatına, bunlar dini ayakta tutan kaidelerdir, esaslardır. Din o zatlarla bize geldi. Ve onların içinde günde bastı zaman olmadan yapılmaz o. O adamların yalan söyleyeceğine de ihtimal vermiyorum. 1000 rekat her gün namaz kılan insan sayısı hiç az değil. 100 rekat adiyattan. Kur'an-ı Kerim'i her gün bir kere hatmeden insan sayısı hiç az değil. Biraz daha işi müsamahayla karşılayanların 10 günde hatmettiğini görüyoruz. Ondan aşağı da mesele zaten çok da hüsnü kabulle karşılanmıyor. Yani Cenab-ı Hak kendilerine imkan bahşettikçe hangi alanda hizmet verirlerse versinler, eğitim alanında, cephede, savaşta, düşmanla yaka paça oluyor. Fakat çok derin, çok ciddi bir ubudiyet şuuru var. Ona ubudiyet denmez. Ubudet şuuru var derinlemesine. Tam ibadetin tiryakisi olmuşlar. Adeta onsuz edemiyorlar. Onsuz olamaz diyor. Örnek vermeme gerek var mı? Cephede nöbet beklerken, yani düşmanın adına nöbet beklerken biri uyuyor orada yarım saat, bir saat uyuyor. İşte öyle o kadar. Öbürü kalkıp namaz kılıyor. Hatırlayacaksınız bunu sahabe. Ve vücuduna oklar yağıyor. Sonra kaybettiği kanı dayanamayınca yanındakini uyarıyor. Bu da bakıyor ki vücudunda oklar var. Diyor niye beni baştan uyarmadın? Diyor Kehf suresini okuyordum. Öyle dalmıştım ki o huzuru bozmak istemedim ben diyor. Cephede düşmanla yaka paça olurken. Kur'an-ı Kerim meseleye yer ayırıyor. Düşman okları altında bulunurken salat-ı havf diyor. Namaz kılacaksın orada. Görülüyor ki insan ne kadar ciddi ve ağır sorumluluklar altında olursa olsun kulluk adına Cenab-ı Hakk'ın tahmil ettiği şeyler onları da o ölçüde at başı götürüyor. Bu açıdan yani o diriliş kahramanları esas ubudiyette bir derinliğin temsilcisi olmaları lazım. Dirilişin temsilcileri oldukları ölçüde
Aynı zamanda bir ubudet temsilcisi olmaları lazım. Bir Allah delisi temsilcisi olmaları lazım. Bir Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem temsilcisi, delileri olmaları lazım. At başı götürülmesi lazım. Yarım olmaz bu iş. Bereketsiz olur yaptığınız işler. Ve kendinizi anlatmış olursunuz. Melekler meseleyi öyle değerlendirir. Erbabı firaset de meseleye öyle bakar. Ve kimseyi inandıramazsınız siz. Ne yazarsanız, ne çizerseniz, ne söylerseniz, ne anlatırsanız, ne tesis ederseniz ediniz, inandıramazsınız. Ne arzdakilere, ne de semadakilere. Cenab-ı Hak innellezine amenu ve amilussalihati seyec'allahumurrahman vudda diyor. İmanda sürekli onu yenileyerek fiil teceddüde delalet eder. Sürekli bir kere daha iman, bir kere daha iman, bir kere daha iman diyor o. İman. Ondan sonra da ve amilussalihat, orada da teceddüt. Sürekli ameli salih. Din, iman adına diyanet, aksiyon diyebilirsiniz. Onu canlı götüren insanlar. Allah onlara vüd vaz ediyor, sevgi vaz ediyor. Gönül kapılarını onlara açıyor. Aralıyor değil, ardına kadar açıyor. Dini onlar sayesinde sevdiriyor ve gönüllere hayatı onların eliyle ilka ve ifaze ediyor. Onlar sayesinde. Yani sanki Allah Celle Celaluhu onları kendi nefahatını temsille vazifeli kılıyor. Çünkü çok önemli bir çizgiyi tutturuyorlar. İşte orada bir şey var. Hazreti Üstad'ın o zelzele münasebetiyle yazdığı şeyden bahsedilebilir burada. İzmir ve Erzincan zelzelesinde diyor ki ya orada hiç hizmet edilmiyordu veya hizmet eden insanlar mağlup olma durumundaydılar. Ondan dolayı Cenab-ı Hak orada iyi kötü tefrik buyurmadan herkesi o zelzeleye maruz bıraktı diyor. Ve mâ kânallâhu liyuhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ muslihûn. Islahçı olması lazım ama fakat sadece ıslahçının bulunması yetmiyor. Onların orada başarıyla işin içinden sıyrılmaları da çok önemli. Muvaffak olabilmeleri, istikbal vaat etmeleri. Mesele sadece stratejik olmalarına, sistemli çalışmalarına verilmemesi lazım. Allah bir yerde bir emaneti birine verecekse şayet onların emin olmasına bina eder her şeyi. Bu emanet eminlere verilir. Emin olmayana verilen emanet bugün verilir, yarın ellerinden alınır onların. Haşa Allah abes işle iştigal etmez. Emaneti verdiği kimseler koruyacak kimselerdir onlar. Emanette emindirler ve sürekli verir onları. Evet, diriliş kahramanları. Emanette emin değilse Allah lütfedeceği lütfunu lütfetmez. Kendilerini bulmaları üzere onlar imhal eder o iş. Öyle diyelim. Zat-ı uluhiyete fiilleri isnat ederken kendisine ait olup olmaması, kendisi isnat edilip edilmemesi caiz olup olmayan meselelerde tereddüt yaşıyoruz. Kelime bulmada ben zorluk çekiyorum. İmhal eder Cenab-ı Hak, mehil verir, ta kendilerini bulsunlar. Hizmetleri ve davranışları ölçüsünde iç derinlikleri yoktur. İç derinliği olmadığından dolayı onlar böyle gürültüye, şatafata, şova girmiş insanlardır. Tabiri diğerle kitle ruh haletiyle işin içindedirler. Dolayısıyla çok ciddi bir mukavemet karşısında onların durdukları yerde durmaları çok zordur. Bir bozgun, bir falso yaşanacağından dolayı Allah o mevzuda onları o dirilişte, kendilerinin dirilmesinde ve başkalarını diriltmede de hemen muvaffak kılmaz. Yine imhal eder o meseleyi. İnsanlar bazen hizmet ederler, sözün başında arz etmeye çalıştığım gibi, bazı şeyleri kendilerinden bilirler. Allah başarı ihsan eder. Başarıların ihsan edilmesinde iki şey vardır. Bir, hulusu ihsan edilir. Onlar huluslarını devam ettirdikleri sürece Hazreti Üstad işaret ediyor. Burada işte ben tek başıma zayıf, aciz filan, sizler de çok azsınız. Kendi memleketimde ve İstanbul'da yaptığımız hizmetin 10 katının yapılması sizdeki ihlasa binaen geldiğine hiç şüphem kalmadı diyor. İnşallah bakın diyor. Tam ihlasa muvaffak olur, beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Evet, her şeyi ihlasta görüyor, samimiyette görüyor. Yani bir başarı var orada. O sizdeki ihlastandır diyor. Bendeki ihlastan değil. İnşallah yine de bir boşluk var, bir açık var. O boşluğu, açığı da kapatırsanız tam ihlasa muvaffak olursunuz. Ve beni de tam ihlasa sokarsınız. İşte esası da odur diyor. Tam ihlas içinde değildir. Başarılarını şöyle böyle içinden bile olsa kendinden biliyordur. Yani iyi bir parça çıkartıyordur. Mesela neyin karşısında? Hani piyano ibadet mi o da? Piyanonun karşısında ve bununla gönüllerde bir heyecan uyarıyor.
kalemiyle iyi bir şey ortaya koyuyor, iyi bir senaryo ortaya koyuyor. Hakikaten bütün toplumda bir heyecan meydana getiriyor. Yapımıyla güzel bir yapım ortaya koyuyor. Mesela bir dizi, iyi bir dizi ortaya koyuyor. Bütün bunları kendinden bilmek çok tehlikeli şeydir. Allah muvaffak kıldı. Allah eğer murat buyurmasaydı o hiç olmazdı. Hazreti Ömer anlayış ve felsefesiyle, ya Halid, biliyorum ki bu fetihleri bize ihsan eden Allah'tır. Ama halk senin şahsında buluyordu. İşte o şirktir. Hiç farkına varmadan zımni, dolaylı yoldan Halid'i peygamberin yerine korlar. Ve bazı icraatında Cenab-ı Hakk'a ortak telakki ederler. Bu da tehlikeli bir şeydir. Seni öyle bir mülahazadan kurtarmak, o halkı da şirkten kurtarmak için seni azlediyorum. Seni azlettikten sonra sen de göreceksin, o iş devam ediyor. Çünkü o işin arkasındaki kuvvet, la havle ve la kuvvete illa billah'ın sahibidir. Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi bir de böyle kendinden bilme gibi bir hastalık varsa insanlarda, yaptığı ettiği şey, vallahu halakakum ve ma ta'melune karşı bu bir baş kaldırmadır, bir isyandır. Sizi de davranışlarınızda, fiillerinizde yaratan Allah'tır. Ben söylerken bu söylemeyi yaratan Allah'tır. Bende konuşan Allah'tır. Bende gören Allah'tır. Bende duyan Allah'tır. Bende hisseden Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat burada ihtiran vardır. Bu iki iş öyle yan yana cereyan eder ki biz iltibasa gireriz burada. Nasıl ki bir hat sürat hareketinden bir satık gibi görünüyor diyor. İşte biz de çok defa öyle Galatihis nevinden bir şeyi mahiyet-ü nefsül emriyesine uygun göremeyiz. Zannederiz ki bu hakikaten bir satık değil. O sadece bir hattan ibarettir. Çevirdiğin için bir satık meydana getiriyor. Aynen öyle de ihtiranda da iltibasa açık bir kısım menfezler vardır. Meseleyi karıştırabilirsiniz. Şirke açık karıştırır. Şöhret budalası karıştırır. Kendini ifade etme hastalığında bulunan karıştırır. Hak bilmeyen nahak şinas karıştırır bu meseleyi. Fakat gönlünü hakka vermiş, adanmış bir ruh. Hakikat tiryakisi. O mevzuda acaba doğru mu diye bir meseleyi tahlil ederken, analizine giderken onun 50 defa test eder. Acaba bu işin içinde zerre kadar benim kalbimin arzusu, iştiyakı, isteği karıştı mı bu işe der. Karıştıysa şayet farzları bozmasını söyleyemem ben onun. Nafile namaz bile kılsa, nafile namaz kılarken aklının ucundan geçse, iyi durdum kıyamda, ciddi bir rükû eda ettim, sağlam bir secdeye vardım. Bir şey söylüyorum size. Aklınızın ucundan böyle münafıkça bir şey geçtiği zaman o namazı bozun gidin daha iyidir bence. Yerin dibine basın öyle bir namaz. Bunu farzda söyleyemiyorum. Çünkü farz bir vazifedir. O türlü şeylerle onu ifsad etmek doğru değil. Fakat Allah huzurunda yapılan her şey doğru olması lazım. Katışıksız olması lazım. Safi olması lazım. Duru olması lazım. Allah ancak halis olanı kabul eder. Allah ancak safi olanı kabul eder. Allah ancak duru olanı kabul eder. Şimdi böyle olmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu siz ne kadar hayat nefesseniz dahi, diriliş nefesseniz dahi o dirilişi lütfetmez. Neden? Çünkü siz tevhide ermede kendinizi bulmanız lazım. Yoksa Allah'ın lütufları hepsi şirk hesabına geçer. O sizin şirk mülahazanızı daha da güçlendirir. Hiç liyakatınız olmadığı halde Allah üst üste size nimetler yağdırır ve siz hafizan Allah o mevzuda bu da benden, bu da benden, bu da benden dersin. Hani bir sahabi geliyor Allah huzuruna, amil olarak gitmiş, zekat toplamış orada, öşür toplamış, haraç toplamış, gelmiş. Orada Efendimizin huzurunda millete verilecekleri veriyor orada. Bu sizin diyor, bu da benim diyor. Bana hediye ettiler. Allah Resulü'ne çok dokunuyor bu. Diyor ki sen babanın, ananın evinde otursaydın onlar sana o hediyeyi gönderirler miydi? Arkandakine gönderdiler onu. Sen bir şeyin temsilcisisin orada. Ve onunla yetinmiyor Efendimiz. Onu şahsen ikaz etmekle yetinmiyor. Minbere çıkıyor. Diyor ki içinizden ne oluyor ki bazılarına? Ben amil olarak, memur olarak bir yere gönderiyorum. Kendisini orada devletin memuru olduğundan dolayı bazı şeyler veriyorlar. O da gelip diyor bunu devlete verdiler, bunu da bana armağan ettiler diyor. Anasının evinde otursaydı onu ona verirler miydi diyor Allah Resulü. Buhari'de bu, Müslim'de, Ebu Davud'un süneninde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın lütufları böyle. Bu hizmetin içinde bulunuyorsun. Sen diriliş erisin, neferisin ve ihraz etmişsen kahramanısın da denebilir. Hafizanallah.
Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına sahip çıkarak bu da bana aitti filan demek. O işin içine bir de böyle Ramazan davulu gibi ben diye ses çıkarma meselesi, bu bir şirktir Allah'a karşı. Cenab-ı Hak şirkten sıyrılacağı ana kadar onları tam muvaffakiyet ihsan etmez. Tam dirilişte muvaffak kılmaz. O diriliş soluklarını bir araya getirmez. Bir diriliş solukları korosu meydana getirmez Allah Celle Celaluhu. Ve matluba ulaşılamaz. Dünya çapında onun bir ses getirmesi meselesi gerçekleşmez o zaman. Bu da çok önemli bir faktördür. Bunun gibi daha başka sahipler vardır ve bilemeyiz. Diriliş kahramanlığının önünü kesen gulyabanilerdir. Bunlar tehlikelerdir. Sizin için de her zaman söz konusudur. Ciddi durmak bu mevzuda, ciddi olmak ve Cenab-ı Hakk'ın o imhallerini de bir hikmete binaendir deyip saygıyla karşılamak lazım. Liyakatımız olsa, kıvamında insanlar olsak, olgunluğa ermiş insanlar olsak, Allah Celle Celaluhu ihsan edecektir. Hususiyle bazı emarelerini de gördüğümüz şeyler oluyor. Yani sizin bu hareket içindeki her ferdin, eğer kendinizi öyle görüyorsanız, İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Hakikaten o davete icabet etmiş ve öyle bir noktada yerini almış, o konumun kahramanları olarak görüyorsanız bence bu bir adanmışlıktır esasen. Hiçbir beklentiye girmeden bir adanmışlıktır. Eskiden zaten o evlerde kendini adayan insanlara vakıf deniyordu. Ve Hazreti Üstad hayattayken de kendi kitaplarından ayırdığı zekatını, diyelim ki o kitaplar basıldı, kitaplar satıldı, kitaplardan bir şey elde edildi. Canım çıksın, kendine de bir zekat kadar bir şey alıyor ve sonra arta kalanı da onun değişik dershanelerde kendini adamış insanlara, buna da şu kadar, buna da şu kadar. Kıtmire de gelmiştir o. Geçimini temin edemeyen insanlara üstadın zekatı ne kadar biliyor musunuz? O parayı siz sadece ekmeğe verseniz bir senelik ekmeğinize yetmez. Bir senelik ekmeğinize yetmez. O saffı evveli teşkil eden kahramanlar öyle geçiniyorlardı. Hediye kabul etmiyorlardı. 60 öncesi rahmetlik Bekir Bey'in yazıhanesine gittim. Evet. Badem ezmesini de götürdüm. Baktı yüzüme. Ben biliyordum ki benden kabul ederler. Kardeşim dedi, biz hediye kabul etmiyoruz. Ve yine ben biliyorum ki çok defa cüzdanını açtığı zaman içinde ancak 25 kuruş vardı. Bu istina vardı. El sürmeme vardı. O kahraman öyle öldü. O kahraman. Bazen para bulamadığı zaman bir kamyonda, kalas yüklü bir kamyonda o kalasların üstüne binerek bir yerde davaya yetişmeye baktı. O saffı evveldekilerin saffeti idi ki hendesi genişlemeler oldu. Geometrik genişleme diyebilirsiniz. Genişlemeler oldu Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi öyle bir döneme doğru kayıyoruz ki endişe duyuyorum ben. Bazıları az da olsa, ben kuvve-i maneviyeyi kırmak istemem. Yani istişareyle, kolektif şuurun ortaya koyduğu kararlarla okul açılıyor. Üniversite hazırlık kursu açılıyor. Anaokulları açılıyor. Liseler açılıyor. Üniversiteler açılıyor. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat buralardan kendisine düşen hisseye razı olmayan bazı kimseler var. Doymayan bazı kimseler var. Obur bazı kimseler var. Bu sözleri söylerken isim tasfiye etmediğimden dolayı gıybete girdiğim kanaatinde değilim. Fakat çok rahat obur diyor. Doyma bilmeyen diyorum. İnsanlar var. Adanmış bir insanın özel menfaati olmaz. Özel çıkarı olmaz. Biz hayatımızı ihtiyaç dairesine bağlamış, ihtiyaç çerçevesinde bize gelen şeylerle yetinmeye bağlamış, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Ayaklarımızı kısarız, büzeriz, yorgana göre uzatırız. 3 defa yemek yemeye imkanlarımız yetmiyorsa bir kere yeriz. 2 kere yetiyorsa 2 kere yeriz. Hakkımız olmayan şeylere el uzatmayız. Akıl danelik yaparak bazı şeyler aparma filan düşünüyorsak onlara tenezzül etmeyiz. Bunların hepsi tenezzül edilmemesi gerekli olan şeylerdir. Adiliktir, bayağılıktır bunlar. Şimdi siz diriliş erlersiniz, diriliş kahramanlarsınız. Bir yanında sizin dava düşüncenize, sizin hizmet felsefenize ihanet eden bu türlü şeyler varsa, yine onun ifadesine dönerek ifade edeyim ben, bilmeyerek kardeşlerinizin hukukuna tecavüz ediyorsunuz. Hizmetin içinde 5 kuruş dahi olsa
kendi çıkarı istikametinde kullanıyorsa bu kardeşlerinin hukukuna tecavüz eden bir alçaktır. Bu daire içine girmiş, bilerek veya bilmeyerek hainlik yapan bir haindir. Allah'ın lütuflarının kesilmesine sebebiyet veren bir haindir, bir aşağılıktır. Eğer düzelmeyecekse, hidayete ermeyecekse Cenab-ı Hak bu cemaati onlardan temizlemek üzere yuvalarını başlarına yıksın onların. Sizin bu dairede olan insanlarınız hakkın olmadığı bir yerde bir talebenin ayakkabısına ayağını basmadı. Vallahi billahi basmadı. Bir lokma ekmeklerini yemedi onların. Ve bu bugüne kadar öyle geldi. Hizmetten istifadeyi düşünmedi. Ondan 3 kuruş elde etme mülahazasına kapılmadı. Maddenin esiri zebunu olmadı. Hür yaşadı. Hür doğduğu gibi hür yaşadı. Ve dolayısıyla da diyet ödeme mecburiyetinde kalmadı kimseye. Yoksa dairenin başına da ciddi gaileler açılır. Şimdi bu türlü parazitler, bu türlü güveler hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin içinde varsa bana birisini anlattılar. Dedi ki hocam hiç tereddüt etmeden müessesenin içinde başkasına ait kalemi kullanıyor, benim hakkım diyor. Size yemin ederim vallahi billahi 2 seneye yakın telsizcilik yaptım ben. Önümde tomarlarla kağıtlar vardı. Şu kadarcık kağıda devletin kalemiyle kendime ait bir şey yazmadım ben. Orada makine çalıştı ve telsizden göndermeler olduysa kalemi elime aldım. Kendime ait şeyleri kendi cebimden çıkardığım kağıda yazdım. Kendi kalemimle yazdım ben. Asker yemeğini yemek hakkım değildir diye yemedim ben. Asker elbisesi giymedim. İlk planda belki giydirdiler. Astsubaylardan kullanılmış elbise aldım, yıkadım, onları giydim. Neden? Ben tam askerlik ölçüsünde askerlik yapmadığımdan o elbiseyle namaz kılmam olur mu olmaz mı tereddüdünü yaşadım. Ve zannetmeyin bunlar takvadır, zühdür. Bunlar Müslümanca yaşamanın aşağıdan küçükçe bir örneği sadece. Bir esastır. Terk edilmemesi lazım gelen bir esastır. Nerede, hangi dairede vazife yapıyorsan, hakkını veriyorsan sen, sana takdir edilen o haktan istifade etmeye hakkın vardır. Yoksa ben askerliğin hakkını verdiğim kanaatinde değilim. Arabanın içinde oturuyordum orada. İşte ana gerece 28 mi 38 mi neyse bir cihaz. Ya bir şey gönderiyordum ya bir şey alıyordum. Rahattı, keyfim yerindeydi. Ben askerlik yaptım diyemem. Dolayısıyla da askerin bana verdiği şeylerden istifade edemem. Mülazası içindeydim. Özür dilerim, kendimden bahsettim. Utanıyorum biraz, sıkılıyorum. Fakat benden de bu kadar utanmazlık olmasını mazur görün. Onca utanmazlık karşısında işin doğrusu ben de utanmazlık çizgisine giriyorum. Utanıyorum. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin içinde hakkı temettü arayanların hallerinden utanıyorum. Kendine çıkar mülazasına kapılan insanların tavır ve davranışlarından utanıyorum. Yarınlar adına bir şeyler biriktirme mülahazasına takılıp hizmetten bir şeyler aparmak isteyen insanların davranışlarından utanıyorum. Müslümanlıklarından utanıyorum. Haya ediyorum. Bunlarla Allah'ın huzuruna çıkacağımdan utanıyorum. Resulullah'ın bunlar mı diyeceğinden utanıyorum. Cebrail'in utanıp başını aşağıya eğeceğinden utanıyorum. Mahşerden utanıyorum, mizandan utanıyorum. Bohemliğe girenler oluyor. Şehvetinin kurbanı gidenler oluyor. Menfaatin kurbanı gidenler oluyor. Daha başka türlü dalaletlere kurban giden oluyor. O zaman siz niçin bu diriliş kahramanlarının seslerine, soluklarına cevap verilmiyor diyemezsiniz. Tekrar geriye gidin. 39 yılındaki Erzincan ve İzmir zelzelesini düşünün. Orada hizmet edenler ya yoktu veyahut vardı. Fakat o meseleyi göğüsleyecek kıvamda insanlar değildi. İstikbal vaat etmiyorlardı. İstikbal vaat etmeyen şeylere istikbal emanet edilmez. İstikbal vaat etmeyen kahramanlara istikbal emanet edilemez. Onun için Allah bilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Değişik boşluklar var ve bu zafiyetlere zannediyorum kurban gidiyor hizmet. Bizim gibi bazılarının yüzünden samimi ve vefalı ki Afrika'ya gitti o arkadaşlar. Ta Madagaskar'a kadar gittiler. Bazen 2 sene 5 kuruş gitmedi onlara. Maaşsız çalıştılar. O aynada her seyrettiğimde gözlerim doldu benim. O arkadaşların, o kahraman arkadaşların durumu karşısında.
Şimdi orada öyle. İngiltere'de başka yaşayacaksınız. Siz kendinizi düşüneceksiniz. Almanya'da kendinizi düşüneceksiniz. Amerika'da kendinizi düşüneceksiniz. Orada o fedakarlık yapan arkadaşlar hukukuna tecavüz etmiş olacaksınız. Çünkü aynı gemide bulunuyoruz. Siz yerinizi deldiğiniz zaman hadis-i şerifin ifadesiyle o geminin umumen gark olmasına sebebiyet vereceksiniz. İşte o oluyor yani. Olan o oluyor. Şiddetimi, celalimi hislerime vermeyin bir yönüyle. Bir nebze de olsa bir hakperestlik mülazasına bağlı. Rahatsızlık duyuyorum. Çok rahatsızlık duyuyorum. İntizar edesim geliyor. Şimdi ettiğim gibi. Ama Allah hidayet ederse etsin dedim. İnsaf verirse versin. Çünkü davaya toz kondurmaya hakkımız yok. Kuşku uyarmaya, şüphe uyarmaya hakkımız yok. O mevzuda birer güven abidesi olma mecburiyetindeyiz. Birer itimat abidesi olma mecburiyetindeyiz. Biz bir yerden o krediye dokunacak bir şey yaparsak umum arkadaşların kredisine dokunmuş oluruz. Bunlar da böyle derler yani. Ne olur deme ne olur yani. Milletin bir güveni olmuş. Merhum Necip Fazıl vefatından az evvel doktor bey söylemişti. Allah beni bir de bu arkadaşların davasında falso yaşanmakla inkisara uğratmasın demişti. Şimdi bakın kimler sizden neler bekliyor. O kadar çok inkisar yaşamıştı ki merhum Menderes'e ya ol ya öl demişti. Ve daha sonra da bunu o asıldıktan sonra da yine ifade etmiş tekrar. Ben ona ya ol ya öl dedim. O ölmeyi tercih ettiğim. Şimdi bu insanlar orada bir inkisar yaşamışlar. Başka yerde bir inkisar yaşamışlar. Başka yerde sonra evine çekilmiş o inkisarla gözleri de görmediği bir dönemde hala didinip bir şeyler yapmaya çalışıyor ve dua ediyor. Allah bu hareketle de bana inkisar yaşatmasın inşallah diyor. Adeta onun için bir ümit, bir dayanak kaynağı olmuş bu. Ve öyle gidiyor. Bu yakında bana yakın olan o zat, onun da böyle bir teveccühü vardı. Vefat ederken bile belki 1-2 saat evvel bir arkadaşımıza bu başka şey. Bu Allah'ın bir işi. Buna kimse bir şey diyemez. Diyor ve bu hizmet hakkında hüsnü zannını ortaya koyuyor. Ve o insanlar gözlerini dikmiş buradan bir şey bekliyorlar. Bakın Allah aşkına Allah bekliyorsa bunu, Resulullah bekliyorsa, Üstad bekliyorsa, bunca insan bekliyorsa onları inkisara uğratmaya hakkımız yok. Ya bunların hepsi kırılmalara vesile olur. Durduğumuz gibi duralım. Bir adammış gibi duralım Allah'ın izni ve inayetiyle. O ümitleri bence yıkmayalım. İnsanlardaki o ümidi yıkmayalım. O beklentiyi yıkmayalım. Bu dava hasbiler davasıdır. Kazanma değil yani. İnsan kazanma davasıdır. Gönül fethetme davasıdır. İsrafilce hareket etme davasıdır. Hızırca hareket etme davasıdır. Gezdiği uğradığı her yeri yeşertme davasıdır. Diriltme davasıdır. Diriliş, soluklama davasıdır. Estağfurullah. Elf estağfurullah. Min kulli zembin ve min kulli hatayın ve min kulli masiyetin ve min kulli ma la tuhibbu ve la tarda. Ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kethira. Ve subhanallahi bukreten ve asila. La ilahe illallah vahde. Nasar abde. Azze cünde hezemel ahzâbe vahde. La şerike leh. Allahümme la mani' lima atayt ve la mu'tiye lima menat ve la radde lima qatayt ve la mübeddil lima hakemt ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kullaha ve ecirna min khizyid dünya ve azabil ahire. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin el muhlasin el muttaqin el ver'in el zahidin el mukarrabin el rafin el mardin el safin المحبين المحبوبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا ولا تخيب رجعنا وعليك بأعدائنا استجب دعاءنا ولا تخيب رجعنا وعليك بأعدائنا استجب دعاءنا ولا تخيب رجعنا وعليك بأعدائنا يا فرد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه